Acı Bir Gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün ailemin mutfağında çok güzel incir reçeli yapacağız. İncir reçeli çok değişik, bana göre reçellerin en güzelidir. Ben inciri her şekilde severim ve değişik reçellere de çok ilgim var. O yüzden incir reçeli seçtim. Ve çok güzel, çok kolay bir tarifle geliyorum size bugün. Siz de incir reçeli seviyorsanız hemen yapılışına geçelim. Şimdi reçelime başlamadan önce ben ilk önce incirlerimi hazırlamam gerekiyor. Benim burada yeşil, böyle yeşil olgunlaşmış minnoş minnoş incirlerim var. İlk önce ne yapacağım? Bu incirlerin şu uç kısmını şu şekilde beyaza kadar kesiyorum. Ondan sonra da şöyle bir çatalla şu diğer kısmından şöyle bir tane delik açıyorum. Yapacağım işlem bu kadar. Ben incirlerin kabuğunu soymuyorum. Çoğu reçel yaparken kabuk soyuyorlar ama bana göre hiç gerek yok. Gerçekten yumuşuyor ve kabuk soymayla uğraşmayın bence. Böyle sadece uç kısmını ve diğer ucundan da bir delik. Bu ne işe yarıyor bu delik? Şimdi biz onu şerbette kaynatırken o şerbetini içine alacak komple. Bu şekilde uç kısmını ve diğer ucundan bir delik açıyorum. Böylece bütün incirlerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, bakın ben bütün incirlerimi hazırladım. Böyle uçlarını kesip diğer ucundan da delikleri açtım. Bu arada burada yarım kilo incir var. Bakın ne kadar fazla. Çok hafif, içi böyle süngerimsi bir dokuları var. O yüzden fazla yarım kilo incir. Şimdi bu incirleri ben kaynatacağım ki içindeki acılığını çıkartmak için. Ondan sonra artık reçeli yapmaya geçeceğiz. Bir tencere alıp kaynatacağım. Şimdi ben tencereye su aldım. Suyum kaynadı ve bu kaynar suyun içine hazırladığım incirleri alıyorum. Süngerimsi bir doku olduğu için suyun üzerine çıkacaklar. Ama biz onları böyle suyun altında tutmamız gerekiyor. O yüzden üzerine böyle tencereden daha küçük bir kapak kapatıyorum. Ve biraz ağırlık yapacağım ki bütün incirler suyun içinde kaynasın. Bu kaynama süresini 10 dakika boyunca yapacağız. 10 dakika kadar incirleri kaynatacağız. Yani 10 dakikayı geçmesin çünkü dağılabilirler. Ama yine 10 dakika daha az olmasın ki acısı çıksın. Saat koyun bence. 10 dakika bu incirleri kaynatıyoruz. Evet, 10 dakika geçti. Bakalım. Bakın incirlerimiz bu durumda. Kapatalım. Ocağı kapattım. Bu taraftan da ben şöyle buzlu su hazırladım. Soğuk suyun içine biraz da buz koydum ki şoklayacağız. İncirlerin rengi kaybolmasın diye şoklayacağız onları. Kaynar sudan böyle direkt buzlu suyun içine atıyorum. Ve şimdi bu incirler burada soğuyacak bir 5 dakika. Ben de bu arada şerbeti hazırlamaya geçeyim. Şimdi tencereme, ocağıma aldım. Tencereme 750 gram şeker aldım. Reçelin ölçüleri 1'e 1,5. 1 kilo incire 1,5 kilo şeker, 1,5 litre su. Benim yarım kilo incirim vardı. Ben 750 gram şeker ve 750 gram su aldım. Ve şerbetimi kaynatacağım. Şimdi şerbetin şekeri neredeyse eridi. Ama şerbetin kaynamasını bekleyeceğim. Ve şerbetin kaynamasını beklerken boş durmayalım. Şöyle şerbeti bir kenara alalım. Ve bu arada soğumuş olan incirlerimizi şöyle alıyoruz. Süngerimsi bir kıvamı var. Şöyle parmakların arasında bu incirin içindeki suyu, acı suyu dışarı atmamız lazım. Çok fazla bastırmayın çünkü yırtılabilir, patlayabilir. Yumuşadı çünkü. Ama yani içinden su da tamamen çıkmış olsun. Böyle büzüşük bir hale geliyor. Bu kıvamdan, görüntüsünden korkmayın çünkü sonra içine şerbeti alır ve çok güzel yine bir form alır. Böyle hepsini
sıkıyorum. Acı sularını akıtıyorum. Bu esnada benim şerbetim kaynamaya başladı. Ben yarım limon suyu ekliyorum içerisine. Bir de lezzetlendirmek için benim burada çubuk tarçınım var. Bir tane yarıya böldüm. Ve birkaç tane karanfil atıyorum içine. Ve bu şerbeti kısık ateşte 5-7 dakika arası kaynatacağım. Birazcık kıvam aldıracağım. Ondan sonra incirleri içine atacağız. Evet, şerbetimiz böyle ufaktan kaynıyor. Hafiften kıvam almaya da başladı. Artık incirlerimizi şerbetin içine dikkatlice atabiliriz. Şimdi onlar kaynaya kaynaya böyle şişmeye başlayacaklar ve yine yuvarlak, güzel hal alacaklar. Ve çok lezzetlenecekler. Bu şekilde şerbetle incirleri yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte kaynatacağız. Ben size ara ara kıvamını da göstereceğim. Ne hale geliyorlar. Evet, kaynatıyoruz. Şimdi bakın incirlerim ne hale geldi. Yarım saattir şerbetle beraber kaynıyorlar. Bakın yine tombik tombik güzel oldular. Parlak oldular. Rengini de kaybetmediler. Yani tam istediğim gibi gidiyor her şey. Ama bir yarım saat, belki 40 dakika daha kaynamaları gerekiyor. Şerbet iyice kıvam alacak, koyulaşacak. Ondan sonra hazır olur. O yüzden yarım saat daha, en az yarım saat daha kaynatıyoruz. Ve reçelimiz hazır. Bakın ne kadar güzel ve parlak gözüküyorlar. İncirler böyle bir bir. Bakın burada şerbeti de kaldı. Şerbeti de bayağı koyulaştı. Bakar mısınız? Tam kıvamında. 1 saat 10 dakika sürdü benim reçelimin kıvamını almaya. Ben şöyle bir tabağı size göstermek istiyorum. Bakın şerbeti güzel. Şimdi bir de iç kısmını göstereyim size. Bakın bu incir tanesi, içi tamamen şerbet dolu ve yumuşacık. Bakın çok güzel. Sünger tamamen şerbet dolmuş. İnanılmaz lezzetli. Çok güzel kokuyor. Karanfille tarçın da çok güzel bir aroma vermiş. Rengi de, kokusu da, lezzeti de inanılmaz. Bence bu zahmete de değdi. Zahmetli bir reçel. Evet, kabul ediyorum. Ama gerçekten çok güzel. Reçellerin en güzeli bana göre. Siz de deneyin. Siz de yapın. Şimdiden afiyet olsun. Evet, incir reçelimizi yaptık. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Çok güzel. Görüntüsü harika. Tadı anlatamam. Bence siz de yapın, deneyin ve herkese havanızı atın. Çünkü çok güzel bir reçel, çok güzel bir tarif. Kaydedin diyorum. Ve yaparsanız da yorumlarınızı bekliyor olacağım. Önerilerinizi de bekliyor olacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.